Merhaba. Bu videoda sizlere Robusta RPA ürünü ile örnek bir otomasyon sürecinin adım adım nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Örnek sürecimizde belirlediğimiz bir uçak bileti fiyat karşılaştırma web sitesinden fiyat araştırması yapacağız. Bunun için ilk olarak Booking.com internet sitesinin açılmasını ve belirlediğimiz kriterlere göre uçuş araması yapılmasını sağlayacağız. Gelen arama sonuçlarından en iyi eşleşmeyi belirleyip fiyat bilgisini bir değişkene atayacağız ve işlem sonucunu başarılı olarak kaydedip sürecimizi sonlandıracağız. Uçuş bilgisi veya en iyi fiyat eşleşmesi bulunamadığı durumda ise işlem sonucunu başarısız olarak nedeniyle birlikte kaydedeceğiz ve sürecimizi sonlandıracağız. Sürecimize ilk olarak Booking.com sitesinin açılması için Application bileşeni altında yer alan Open aktivitesiyle başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. Bu aktiviteyi kullanarak web, masaüstü, Java veya SAP uygulamalarından birini açabilirsiniz. Name alanında bu adımda ne yapıldığını anlatmak için ön değer olarak gelen Open'dan sonra açmak istediğimiz internet sitesinin ismini yazdık. Tüm adımlarda benzer şekilde name alanına değer girdiğimizde süreç akışı üzerinden hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini anlamak kolaylaşmakta. Daha sonra sürecin ilerleyen aşamalarında hangi uygulama üzerinde işlem yapacağımızı seçmek için belirlediğimiz referans ismini Application Name alanına yazdık. Uygulama olarak Chrome kullanacağımız için Type alanından Chrome seçeneğini seçtik. Kullanmak istediğimiz uygulama, masaüstü uygulaması olsaydı Windows, SAP uygulaması olsaydı SAP, Java tabanlı bir uygulama olsaydı Java seçeneğini seçecektik. Daha sonra URL alanına Booking internet sitesinin linkini girdik. Eğer masaüstü uygulaması açsaydık, öncelikle run cmd komutuyla istediğimiz uygulamayı açarak daha sonra Open aktivitesiyle bu uygulamaya attach olunmasını sağlayacaktık ve bu alana uygulama penceresinin ismini girecektik. Sayfa yüklenene kadar beklenmesini istediğimizden Wait Until Load seçeneğini ve sayfanın tam ekran olarak açılmasını istediğimizden Maximize seçeneğini seçtik. Bu sitede uçuş kalkış havalimanı için gördüğümüz alan ile veri girişi yapacağımız alanın aynı olmadığını görmekteyiz. Eğer bu alanlar aynı olsaydı, tıklama işlemi yapmadan sadece Set Methods aktivitesiyle veri girişi yapacaktık. Ancak burada veri girişi yapacağımız alanın görünür olması için önce bu alanı tıklamamız gerektiğinden sürecimize Mouse Action aktivitesiyle devam ettik. Burada bir önceki aktivitede referans olarak verdiğimiz Application Name ismini listeden seçtik. Daha sonra Field alanına sayfada tıklamak istediğimiz alanın HTML yapısındaki lokasyon bilgisini girdik. Bunun için Robusta'nın uygulama üzerinden tıklamak istediğimiz alanların HTML yapısındaki lokasyon bilgisini bulmamızı sağlayan Inspector özelliğini kullandık. Bu adımda uçuş kalkış havalimanı alanının lokasyon bilgisini bulmak istiyoruz. Bunun için ilk olarak Field alanına tıkladıktan sonra yeni bir sayfa eklemek için New butonuna basmamız gerekmekte. Daha sonra arama yapacağımız uygulamanın tipini Chrome olarak seçtikten sonra Booking.com internet sitesinin linkini girdik ve Open butonuna bastık. Sayfanın açılmasını bekledikten sonra listeden uygulamayı seçip Inspect butonuna basarak istediğimiz alanın lokasyon bilgisini bulabiliriz. Bunu yapmak için butona bastıktan sonra imlecimizi ilgili alan üzerine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi alan sarı olarak işaretlenmekte. Bu alan üzerinde 3 saniye beklendiğinde sarı işaretlenme kaybolmakta ve lokasyon bilgisi otomatik olarak Rel Expat alanına gelmekte. Burada Expat'in ID'ye göre bulunduğunu görmekteyiz. Eğer class ya da text'e göre bulunmasını istiyorsak, istediğimiz attribute kutucuğunu işaretleyip refresh butonuna basmamız yeterli. Daha sonra ok butonuna basarak lokasyon bilgisinin field alanına kaydedilmesini sağladık. Biz süreç içerisinde tekrar inspector açmakla zaman kaybetmemek için süreçte işlem yapacağımız tüm alanların expat bilgisini tek seferde alıp kaydederek ilerledik. Burada sayfanın yüklendiğini bildiğimiz için Wait Until Load ve Wait Until Visible seçeneklerini işaretlememize gerek yok. Tıklama yapacağımız alana sol tık ile basılmasını istediğimizden button alanında ön değer olarak gelen Left seçeneğini değiştirmedik.
Bir sonraki adımda Set Methods aktivitesiyle arama yapılmasını istediğimiz uçuş kalkış havalimanının ilgili alana yazılmasını sağlayacağız. Biz bu süreçte uçuş kalkış noktası ve diğer bilgilerin DateObject ekranında tanımlamış olduğumuz değişkenlerden alınmasını sağlayacağız. Tanımladığımız bu değişkenleri süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan süslü parantez yapısı içerisinde yazarak kullanabiliriz. Burada az önceki adıma benzer şekilde ilgili değişkeni girmek istediğimiz alanın HTML yapısındaki lokasyon bilgisini field alanına kaydettik ve tipini text olarak listeden seçtik. Daha sonra bu değişkeni text alanına süslü parantez yapısı içerisinde girdik. Bu alana istediğimiz metin değeri yazılmadan önce ilgili alanın görünür olmasını beklemek istediğimizden Wait Until Visible kutucuğunu işaretledik. Sonraki adımlarda az önceki işlemlere benzer şekilde internet sitesindeki uçuş varış havalimanı, gidiş tarihi ve dönüş tarihi alanlarına da ilgili verilerin girilmesini sağladık. Belirlediğimiz kriterlerin girişini yaptıktan sonra da arama butonuna basılmasını sağladık. Arama butonuna basıldıktan sonra çıkan sayfada yükleme işlemine devam edildiğini sayfanın sol üstünde yer alan loading alanından takip edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yükleme işlemi tamamlandığında bu alan güncellenerek içeriği değişmekte. Biz sürece devam ederken aramanın sonuçlanıp sonuçlanmadığını kontrol etmek için bu alanı kullandık. Bunun için istediğimiz bir alan görünür olana kadar beklenmesini sağlayabileceğimiz Wait Action aktivitesini kullandık. Bu aktivitede field alanına girdiğimiz lokasyonun görünür olana kadar beklenmesini istediğimizden Wait for alanında Visible seçeneğini seçtik. Bu adımda ne kadar süre beklenmesini istediğimizi Open aktivitesine dönerek Timeout alanına saniye biriminde girmemiz gerekmekte. Booking.com sitesinde sonuçların yüklenmesi zaman alabildiğinden bu alana 120 değerini girdik. Eğer belirttiğimiz sürede sonuçlar yüklenmezse bu adım hata ile sonlanacak. Biz bu hata alındığında sürecimizi farklı bir akıştan ilerletmek istiyoruz. Bunu aktivite üzerine Error Boundary Event ekleyerek sağlayabiliyoruz. Soldaki menüde Boundary Event altından Error Boundary Event'i sürükleyip aktivite üzerine getirdiğimizde etrafında yeşil bir çerçeve görüntüleniyor ve bu da Error Boundary Event'i bırakarak aktivite ile bağlayabileceğimiz anlamına gelmekte. Eğer sonuçlar 120 saniyede yüklenmezse süreç hata adımından ilerleyecek. Sayfanın yüklenememesi ve sürecin hata adımından ilerlemesi durumunda sonuç mesajını oluşturmak için Script Task aktivitesini kullandık. Sonuç mesajının oluşturulması için JavaScript kullandık ve script format alanına JavaScript yazdık. Bu aktivitede DateObject alanında tanımladığımız Ticket Price ve Not değişkenlerinin alınmasını sağladıktan sonra Ticket Price değişkeninin değerinin boş bırakılmasını, Not değişkenine ise yüklenemedi mesajının kaydedilmesini sağladık. Script Task aktivitesinin ayrıntılı kullanımını öğrenmek için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu adımdan sonra Close aktivitesiyle açmış olduğumuz internet sitesini kapattık. Bunun için Close aktivitesinde kapatmak istediğiniz uygulamanın referans ismini listeden seçmeniz yeterli. Son olarak süreci bir end event'te sonlandırdık. Aramanın 120 saniye içerisinde sonuçlandığı durumda sayfada kaç bilet olduğunu bulmak için sürecimize Function aktivitesiyle devam ettik. Bu aktivitede listelenen bilet alanlarının HTML yapısındaki lokasyon bilgisini field alanına girdik ve Action alanından Element Count seçeneğini seçtik. Daha sonra sonucun atanmasını istediğimiz değişkeni Result Variable Name alanına yazdık. Bir sonraki adımda Function aktivitesinden gelen değişken dönüşüne göre eğer hiç uçuş bulunamadıysa sürecin sonlandırılmasını, uçuş bulunduğu durumdaysa sürecin devam etmesini sağladık. Bunu yapmak için sürecimizi belirlediğimiz koşullara göre ilerletebilmemizi sağlayan bir gateway kullandık. Biz bu süreçte kullandığımız gateway'i bir önceki adımda belirlediğimiz değişkenden gelecek değere göre koşullandırdık. Eğer bu değişkenin değeri 0 gelirse, yani bilet yoksa koşulun true olarak dönmesini ve sürecin buradan ilerleyip sonlanmasını sağladık. Aksi halde ise Default Flow seçeneğini seçtik ve herhangi bir koşul girmedik. Bu sayede süreç bir koşulla eşleşmediği durumda buradan devam edecek.
Eğer hiç uçuş yoksa, az önceki script task kullanımına benzer şekilde uçuş bulunamadı mesajının kaydedilmesini sağladıktan sonra açmış olduğumuz sayfanın kapatılmasını sağladık. Uçuş bulunduğu durumda ise sayfada en iyi fiyat bilgisine sahip uçuşun olup olmadığını sorgulamak için bir function aktivitesi daha kullandık. Ancak burada en iyi biletin olup olmadığını sorgulamak istediğimizden listeden exist seçeneğini seçtik. Bu aktiviteden gelecek değişken dönüşüne göre eğer en iyi fiyat bilgisine sahip uçuş yoksa en iyi bilet yok mesajını gönderip açmış olduğumuz sayfayı kapatarak süreci sonlandırdık. Eğer en iyi bilet varsa yine bir bilgilendirme mesajı gönderilmesini sağladıktan sonra getMethods aktivitesiyle en iyi bilet fiyatının alınmasını sağladık. Bu aktivitede type alanından text'i seçtikten sonra en iyi fiyatın lokasyon bilgisini field alanına girdik ve sonucun ticket price değişkenine atanmasını sağladık. Son olarak açmış olduğumuz sayfayı kapattık ve sürecimizi sonlandırdık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Sürecimiz sıraya alındı ve sırası geldiğinde Scheduler servisi tarafından çalıştırılacak. Gördüğünüz gibi süreç çalışmaya başladı ve Booking.com internet sitesi açıldı. İlgili alanlara gerekli bilgilerin girilmesi sağlandı ve arama butonuna basıldı. Sonuçlar yüklenmekte. Sonuçlar yüklendi ve süreç tamamlandı. Şimdi sürecimizin hangi adımlardan ilerlediğine ve süreç içerisindeki değişkenlere bakalım. Bu ekranda gördüğünüz gibi sürecimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Sürecin ilerlediği adımları Show Diagram bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Burada da en iyi fiyat bilgisinin alındığını ve süreç içerisinde oluşan diğer değişkenleri görebilirsiniz. Bu How to anlatımımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.